Herkese merhaba kripto para severler. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Eğitim serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Bugünkü videomuzun konusu Fibonacci düzeltmesi. 3 maddede Fibonacci düzeltmesini size anlatacağım. Bu videonun sonunda işinize yarayacak her şeyi öğrenmiş olacaksınız. Hemen önce maddelerimize bakalım. Daha sonra ise videomuza geçelim. Maddelerimiz ekrana geldi. Birinci maddemiz Fibonacci nedir? İkinci maddemiz nasıl çizilir? Üçüncü ve son maddemiz ise püf noktaları, önemli noktaları nelerdir? Sizlere bunlardan bahsedeceğim. Birinci maddemiz hemen videomuza başlayalım. Fibonacci nedir? Fibonacci en çok çalışan, en iyi yol gösteren araçlardan biridir. Hemen hemen her türlü finans konuda kullanılmakta. Yani çok yaygın bir araçtır. Çok bilinmesinden ve buna bağlı olarak yatırımcıların Fibonacci'yi dikkate almasından dolayı Fibonacci verimli sonuçlar vermekte ve iyi çalışmaktadır. Bu nedenlerden dolayı Fibonacci'yi iyi öğrenmemiz, püf noktalarını bilmemiz bizim çok avantajımıza olacaktır. İkinci maddemize geçiş yapıyoruz. İkinci maddemizde Fibonacci nasıl çizilir size bunu anlatacağım. Fibonacci çizmemiz için bizim belirli bir tepeye ya da belirli bir dibe ihtiyacımız var. Yani yükselişlerin başladığı bir dibi ya da düşüşlerin başladığı bir tepeyi baz alarak çizime başlamamız lazım. Şimdi Fibonacci aracımızı şuradan seçiyoruz. Sol tarafta 3. sütundan tıkladığımızda şurada Fib düzeltmesi var. Buradan seçiyoruz. Daha sonrasında dipten yukarı doğru ya da tepeden aşağı doğru çizebilirsiniz. Bu hiç fark etmez. Gözümüze bir tepeyle bir dip kestiriyoruz. Ben gözüme tepe olarak şurayı kestirirken dip olarak ise şu bölgeyi gözüme kestirdim. Tepe ve dibimi bu şekilde seçmiş bulunmaktayım. Fibonacci'mi aracıma alıyorum. Şöyle yukarıdan seçtiğim tepeden aşağı doğru seçtiğim dibe doğru indiriyorum. Çizgiden hizalayarak gözümle hizalayarak Fibonacci'mi çiziyorum. Bu şekilde çiziminizi yapabilirsiniz. Şimdi belli bir dip ve belli bir tepeden bahsettim. Bu belli tepede belli bir dibi nasıl bulabiliriz? Öncelikle göz kararı az önce anlattığım şekilde bulabilirsiniz. Fakat bu konuda zorlanıyorsanız size bir gösterge önereceğim. O göstergeden faydalanarak belli bir dibi, belli bir tepeyi seçebilirsiniz. Göstergeler bölümüne geliyoruz. Buraya zigzag yazıyoruz. Zigzag yazdığımızda en üstte çıkan bir gösterge var şu şekilde. Buna bastığımızda bu bize belli dipleri ve belli tepeleri gösterecek. Şöyle gözümüze kestirdiğimizde en tepe nokta olarak şurayı görüyoruz. Aşağı doğru indiğimizde ise en dip noktanın şu taraf olduğunu görüyoruz. Bu gösterge sayesinde mavi çizgiyle gösteriyor. Bu şekilde en tepe ve en dip noktayı belirleyip Fibonacci'mizi çizebiliriz. Üçüncü maddemize geçiş yaptık. Üçüncü maddemizde Fibonacci'nin püf noktaları hakkında bilgiler vereceğim size. Bu bilgiler neyi içeriyor? Fibonacci'nin şu kenarda verdiği sayılar, bu veriler hakkında bilgiler içeriyor. Şimdi bu noktaları size daha net bir şekilde göstereyim. Sol taraftan sağ tarafa alayım. Evet, bu sayıları, bu oranları sol taraftan sağ tarafa aldım. Gördüğünüz üzere burada 0, 236, 0, 328, 05, 0618, 0,786, 1, 1,618 gibi oranlar var. Bu oranlardan nasıl çıkarımlar yapabiliriz ve bu oranlar nasıl bizim işimize yarar? Bu üçüncü maddemizde size bunları açıklayacağım. İlk püf noktamıza gelelim. İlk püf noktamız 0,236 ile 0,382 seviye aralığını ilgilendiriyor. Yani şuradan da çizim 0,236 ile 0,382 aralığını, yani şu aralığı ilgilendiriyor. Şimdi şöyle bir kural var. Her zaman geçerli olmasa da genelde olan bir kural. 0,236'ya fiyat geldiğinde sert bir şekilde 0,382'ye doğru yol alıyor. Şimdi bir tane Fibonacci çizdim. Şurayı kendime en tepe belirledim. Şuraya en dip belirledim ve bir tane Fibonacci çizdim. Baktığımda fiyat 236'ya geliyor şurada ve 0,378'e, yani bir üstte tek mumda gittiğini görüyoruz. Daha sonrasında tekrardan buraya geldiğini görüyorum ve tek mumda yine sert bir şekilde 0,236'dan 382'ye ilerlediğini gözlemlemekteyiz. Şuraya bakalım. Şurada baktığımızda yine fiyatımız 0,236'ya geliyor ve arka arkaya yeşil mumlarla fiyatımız hemen 0,382'ye ilerlemekte. Yani 0,236 ile 0,382 arasında böyle bir ilişki var. İşlem açarken bu kuralı da kendinize destekleyici bir veri olarak kullanabilirsiniz. Tabi sadece buna güvenerek pozisyon açmanız hata olacaktır. Her zaman söylediğim gibi diğer verilerden de kendinize desteklemeniz lazım. Bir diğer püf noktaya geliyorum. Diğer püf noktada ise bizim işimize yarayacak verimiz 0,618 verisi. Şimdi 0,618 bizim ne işimize yarayacak? Söz olarak size şöyle ifade edeyim. 0,618 bir grafikte yükselişin nerede düzeltme yapacağı konusunda bize yardımcı oluyor. Peki nasıl faydalanabiliriz? Hemen onu göstereyim. Grafikte kendime bir tane dip kestiriyorum. Gözüme şöyle baktığımda
Şurayı dip olarak gözüme kestirdim ve en aşağıdan en yukarı doğru Fibonacci'mi çizdim. Şimdi sizden 0.618 seviyesini dikkatli bir şekilde izlemenizi, takip etmenizi istiyorum. O yüzden oraya siyah bir çizgi koyup kalınlaştırıyorum ve fiyatımı ileriye sarıyorum. Fiyatımız ilerliyor. Fiyatımız ilerledi. Fiyatımıza şöyle baktığımızda milimetrik şekilde 3 kez 0.618 seviyesine, yani siyah çizgiyle belirttiğim yere geldiğini gözlemliyoruz. Hani bu yükselişinin, bu büyük yükselişinin düzeltmesini 0.618 seviyesinde yaptığını gözlemliyoruz. Fibonacci'yi bu tarz yükselişler düzeltmenin nerede olacağını kestirebilmek için kullanabilirsiniz. 0.618 ile ilgili bir örnek daha göstermek istiyorum. Örneğin göstermeden önce 0.618'i az önce yaptığım gibi siyah çizgiyle belirginleştirdim. Şimdi kendime bir Fibonacci çizdim. Tepeyi şuraya baz alarak, en dibi ise şurası baz alarak bir tane Fibonacci çizdim. Fiyatımı takip ediyorum. Fiyatım aşağı doğru düşüş yaşıyor. Daha sonrasında ise bir yükselişe başlıyor. Bu yükselişin düzeltmesi nerede olacak diye düşünüyorum ve o an Fibonacci çiziyorum. Yani bu şu an ekranın gösterdiğim yerin sağ kısmı daha gerçekleşmeden Fibonacci çiziyorum ve daha sonrasında fiyatın ilerlediğini hayal ettiğimizde ise fiyatımızın 0.618'den, yani şu siyahla belirttiğim bölgeden dönüp daha sonrasında yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Yani yükselen bir coin'in nerede düzeltme yapabileceğini bu şekilde tahmin edebiliriz. Bir eğitim videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim. Hoşça kalın.